Yaşlı huysuz baykuş, ulu meşe ağacının kalbindeki yuvasında tek başına sakin bir hayat sürüyordu. En büyük keyfi kulaklığını takıp sıcak bitki çayını yudumlarken kitabını keyifle okumaktı. Bir sabah yuvasının hemen karşı dalındaki boş, büyük oyuğa neşeli bir sincap ailesi taşındı. Sincaplar dalı düzenleyerek kendilerine sevimli ve hareketli yeni bir yuva kurdular. Huysuz baykuş pencereden dışarı bakıp öfkeyle söylendi. "Huzurum tamamen bozulacak." Ertesi sabah baykuş tam çayını doldurmuşken kapı aniden hızlıca çalındı. Tık tık tık. Merhaba baykuş, ben geldim. Yalnızlığımı sen mi böldün? Ayrıca bu sesler de ne? Kapıda duran Uyanacak mıyım ben? sevimli küçük sincap Ama ben elindeki sadece boş arkadaş sepeti olmak uzatarak istedim. neşeyle gülümsedi. Merhaba baykuş, amacım seni rahatsız etmek değil. Nefis bir ezme için. Sincap, harika Sen bir de fındık varsa ezmesi bal yapıyoruz. istiyorum. Biraz ödünç bal alabilir miyiz?" dedi. Baykuş öfkeyle kaşlarını çattı. "Balım falan yok." Beni yalnız diyerek bırak. kapıyı sertçe yüzüne kapattı. Huysuz baykuş söylenerek koltuğuna döndü. Fakat sincaplar pes edecek gibi değildi. Bu ne böyle? Her an kapım çalmaya başladı. Birkaç saat sonra kapı tekrar heyecanla vuruldu. Baykuş sinirle fırlayıp açtı. Selam dostum, sen de irisinden bir testere var mıdır? Dişlerimiz ağrıdı ağaçları budamaktan. Bu kez diğer sincap, "Dalları budamak için küçük testerenizi alabilir miyiz?" dedi. Baykuş dişlerini sıktı. "Testerem yok." diyerek kapıyı büyük bir gürültüyle kapattı. Bu sincaplardan kurtulamayacak mıyım ben? Akşamüstü kapı tekrar çalınca kalmaktan baykuş başka çılgına hiçbir şey döndü. istemiyorum. Hızla kapı Neden eşiğine kadar anlamıyorsunuz? yürüdü. Sincaplar neşeyle, "Bu gece ateş böceklerinin dansını izleyeceğiz, gelsene." dedi. Baykuş, "Yalnızlığı severim, beni rahat bırakın." diye bağırıp kapıyı sıkıca kilitledi. Sincaplar bu duruma üzülerek yuvalarına döndüler ve bir daha baykuşa hiç gitmediler. Günler geçti, ormana sessizlik geri döndü. Ancak baykuşun yuvası artık çok soğuktu. Evdeki derin sessizlik huysuz baykuşu dinlendirmek yerine kalbini üşütüyordu. Baykuş pencereden karşı dala baktı. Sincaplar mutlulukla oyunlar oynuyordu. Yaşlı baykuşun içini ilk defa garip bir burukluk ve derin bir yalnızlık hissi kapladı. Tam o esnada kapının altındaki ince şatlaktan büyük, kuru bir yaprak içeri sızdı. Yaprağın üzerinde sincapların çizdiği, hep birlikte eğlendikleri renkli bir resim vardı. Altında, "Sıkılırsan kapımız açık, senin için tatlı ezme ayırdık komşu." yazıyordu. Baykuş resme uzun uzun baktı. Kalbindeki tüm huysuz buzların eridiğini hissetti. Hemen sepetini hazırladı, leziz palamutlar, bal ve taze meyvelerle doldurdu. Heyecanla sincapların kapısını çaldı. Kapı açılınca hepsi sevinç çığlığı attı. O gece bolca güldü, tatlı ezmeler yedi ve dostlarıyla ateş böceklerini izledi. Bazen yalnız kalmak dinlendirici olsa da hayatı sevdiklerimizle paylaşmak en büyük mutluluktur. Gerçek dostluk ve samimi bir komşuluk en sert kalpleri bile sevgiyle yumuşatmayı her zaman başarır.